Yine veterinere koşuyorsunuz, yine bir mama değişiyor. Hatta bazı köpekler gerçekten gurmedir. Bunu yaparsam gibi plan kurmuyorlar tabii ki. Sinsi planları yok yani köpeklerimizin. Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi paylaşıyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Şimdi bu hafta şöyle bir şeyi düşünerek başlamanızı istiyoruz. Köpeğinizin önüne mama kabını koyuyorsunuz. Kokluyor. Sonra yüzünü çevirip gidiyor. Siz biraz daha bekliyorsunuz. Yemiyor. Siz endişelenmeye başlıyorsunuz. Sonra mutfağa gidip o mamanın içine birazcık tavuk koyuyorsunuz. Sonra gelip yemeye başlıyor. Aynı gün tekrar aynı mamayı veriyorsunuz. Yine tavuksuz ve yine sadece bakıyor, kokluyor, başını çevirip gidiyor. Bu sefer yoğurt ekliyorsunuz. Sonraki gün biraz peynir ekliyorsunuz. Belki birazcık et suyu koyuyorsunuz. Bunları her eklediğinizde mamasını yiyor ama eklemediğiniz zaman yemiyor. Birkaç hafta sonra da ne oluyor? Elinizde 5 farklı mama, buzdolabınızda 3 farklı çeşit yemek var. Ama elinizde hala tek başına mamasını yemeyen bir de köpek var. Peki buradaki asıl sorun sizce köpeğiniz gerçekten iştahsız mı yoksa sizin farkınızda olmadan yarattığınız bir rutini mi öğrenmiş? Köpeğim 3 gündür yemek yemiyor diyen bir köpek sahibi neyse biz peki tavuk yer mi? Kıyma yer mi, yoğurt yer mi diye sorduğumuzdaysa tabii ki de onları hapur hapur yiyor. Hatta ödül mamalarını da yiyor ama mamasını bir türlü yemiyor cevabını alıyoruz. Yani o zaman köpeğin aslında iştahı yok değil, zaman içerisinde şöyle bir patern öğrenmiş oluyor. Mamasını yemediğinde, her beklediğinde ve mamadan uzaklaştığında sahibi mutfağa gidiyor, hışır hışır paketler, tavuklar bir şeyler çıkıyor o paketlerin içinden ve mamanın içerisine ekleniyor. Tabii ki de köpek bekledikten sonrasında bu davranış gerçekleştiği zaman köpek de o yemeği lezzetli bir şekilde yediğinde şunu öğrenmiş oluyor. Ben ne zaman ki beklersem ve mamadan uzaklaşırsam sahibim zaten daha lezzetli bir şeyler getirecek ve ben amacıma ulaşmış olacağım derken köpek aslında burada bize naz çekmiyor. Köpek orada bizle bir mücadele içerisine girmiyor. Bize bir şey öğretmeye çalışmıyor. Aslında biz ona bir şey öğretmiş manipüle oluyoruz. etmeye çalışmıyor orada. Öyle bir gizli böyle bunu yaparsam gibi plan kurmuyorlar tabii ki. Sinsi planları yok yani köpeklerimizin. Aslında köpeğiniz ilk seçeneği istemiyor. Ama şimdi burada yapmamız gereken gerçekten önemli bir ayrım var. Gerçekten iştahsız diye tanımladığımız bir köpek sadece kendi mamasını reddetmez. O gelen ödülleri, ekstraları, çok lezzetli tavuk parçalarını da istemez. Ve hatta yanında işte kusma, halsizlik, ishal gibi durumlarda eşlik eder. Böyle durumlarda da naz yapıyor demek yerine ilk yapmanız gereken tabii ki veteriner hekiminize gitmektir. Çünkü iştahsızlık, gerçek iştahsızlık ciddi bir sağlık probleminin başlangıcı olabilir. Evet, sağlık problemi zaten her zaman en önceliğimiz. Ama konumuza tekrar geri dönecek olursak. Tabii ki de köpeğiniz tek tip bir mamayla beslenmek istemiyor olabilir. Mamanın içeriği köpeğinizi cezbetmiyor da olabilir. Hatta bazı köpekler gerçekten gurmedir. Yani ağız damak lezzetleri vardır ve içeriğindeki belki tavuk, ördek eti, somon gibi hangisini kullanıyorsanız demek ki sizin kullandığınız protein seçeneği köpeğiniz için doğru bir kaynak olmayabilir. O yüzden de zaten siz zenginleştirmek zorunda kalıyorsunuz mamasını. Yani aslına bakılırsa birazcık bizim gibiler. Yani biz de her gün aynı şeyi yemiyoruz tabii ki ve belli başlı sevmediğimiz mutlaka yiyecekler oluyor. Damak tadımıza uymayan şeyler çıkabiliyor. Yani biraz da alışkanlıklarla da Tabii alakalı ki. olan bir şey aslında. Tabii ki. Yani burada şey bile etkiliyor. Mesela anne karnındayken yavrular annenin daha çok tükettiği bir protein varsa yavrular da doğduktan sonra daha çok o proteini tercih edebiliyorlar. Yani burada hatırlamamız gereken en önemli kısım gerçekten bu döngüyü köpek kendi kendine genellikle oluşturmuyor. Birazcık kendimiz gibi tabii ki düşünüyoruz onları da. Yani ben aç kalırsam ay midem guruldayacak, çok kötü hissedeceğim gibi bir düşünceyle kendimiz kaygılanıyoruz ve kendi kaygımızı yatıştırmak için de onların mamasına bir şeyler katmaya başlıyoruz ki onlar yediği zaman biz rahatlıyoruz. Aslında burada bizim rahatlama duygumuz ön planda gibi böyle bir bencilce bir durumda. Buna etki eden diğer faktörlerden bir tanesi. Burada genellikle en çok duyduğumuz çözümlerden bir tanesi aç bırakmak. Biraz da bu konuyu açalım istiyoruz. Sağlıklı bir köpeğin bir öğün atlaması genel olarak böyle acil bir durum
değildir. Fakat buradan o zaman köpeği aç bırakayım 2-3 gün yemek yemesin, iştah düzelmeye başlar sonucu da kesinlikle çıkartılmamalıdır. Öğün düzeni oluşturmakla açlığı bir eğitim veya bir baskı aracına dönüştürmek kesinlikle aynı şey değildir ve olmamalıdır. Bizim yaklaşımımız şu: köpeği aç bırakarak terbiye kesinlikle etmemelisiniz. Ama her reddettiği öğünün ardından da mamasına bir şeyler eklenmemeli. Veteriner hekimler tarafından tamam sizin köpeğiniz sağlıklı denen bir köpeğe bir öğününü bir süreliğine önünde tutup sonradan kaldırmak en doğru yaklaşımlardan bir tanesidir. Yemiyorsa kabı kaldırırsınız ve bir sonraki planlı öğününde tekrar koyarsınız. Buradaki amaç yemek düzenini netleştirmektir. Ve tabii ki mama her reddedildiğinde mutfaktan yeni bir şeylerin gelmeyeceğini de küçük adımlarla ona öğretmeye başlamaktır. Diğer bir uygulama da aslında uygulamadan da çok sahiplerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu iştahsızlık probleminde. Mama kabı dolu bir şekilde köpeğin önünde bırakıyor olmanız. Çünkü köpek için bu biraz duyarsızlaşma ifade ediyor. Aynı zamanda mamanın orada bekleyerek tabii ki de havayla birlikte bayatlamasına sebep olan şeylerden de bir tanesi. Köpek o mamaya sürekli maruz kaldığında zaten o onun için artık değersizleşmeye başlıyor ve hatta tamamen anlamını zaten yitiriyor. Lütfen köpeğinizin mama kabını mama dolu bir şekilde önünde bırakmayın. Şimdi bir de şöyle bir sahne düşünelim. Çünkü yine iştahsız köpeklerin başına en çok gelen şeylerden bir tanesi dışkının sürekli değişmesi. Dışkı genellikle sürekli cıvık olabilir. Bunun nedeni ise zaten köpek gün içerisinde neler yiyor kendi bile bilmiyor açıkçası. İşte cacık verenler, biraz kıyma verenler, o an o günkü yemek rutininin içerisinde ne varsa köpeğimize de bunu verdiğimiz için işte salamlar, kaşarlar derken köpek aslında sürekli her gün farklı şeyler yiyor. Tabii ki de farklı lezzetler yiyor olmasının da yine iştahsızlıkla bir alakası var ama dışkıya da yansıyan kısmı köpeğin sürekli sindirim sisteminde bir değişiklik olması. Yani köpeğin bünyesi tam bir şeye alışacakken siz ona başka bir şey ekliyorsunuz. Sonra köpek ishal olmaya başlıyor ve sonra diyorsunuz ki mama köpeğim ishal yapıyor ama oysa ki verdiğiniz şeyler köpeğinizi o duruma getiriyor. Ve takip etmediğiniz şeyler, yani sürekli farklı şeyler yiyor olması zaten burada ana problem. Ve bu da tabii ki de veteriner hekimlerin ana problemlerinden bir tanesi. Çünkü kendileri de haklı olarak diyorlar ki hani köpeğiniz ne yedi? Mamasını yiyor, işte birkaç tane de ufak tefek bir şeyler veriyorum. Ama o ufak tefek şeyler aslında kocaman bir öğüne dönüşüyor. İster istemez tabii ki de bu sağlık kontrolünü de köpeğin geri planda bırakan şeylerden bir tanesi. Bir de tabii burada mama değiştirme konusu da var. Yani okey benim köpeğimin midesi hassas deyip sürekli farklı mamalar da deneniyor ve bu da bu problemi daha da kötü hale getiren şeylerden bir başkası. Çünkü yeni mamaya geçildiği zaman o protein kaynağı değişmiş oluyor. Belki birazcık gaz yapabiliyor. Sindirim sistemi alışmaya çalışıyor. Ama siz o arada panik oluyorsunuz. Gene dışkı biraz yumuşak çıktı. Ay ishal mi olacak bilmem. Yine veterinere koşuyorsunuz. Yine bir mama değişiyor. Bu sürekli böyle gittikçe de siz de her veterinere gittiğinizde bunu anlattığınız için veteriner hekiminiz de diyor ki okey tamam o zaman alerjik bir bünyesi var veya ay hassas bir bünyesi var. Siz bizim anlaşmalı olduğumuz gelin bu anti alerjenik şu mamayı kullanmaya başlayın. Bütün problemler sanki toparlanıyormuş gibi görünse bile gerçekten sizin köpeğinizin neyi yiyemediğini ve hangi protein kaynağının gerçekten köpeğinize dokunduğunu siz hiçbir zaman öğrenemiyorsunuz. Şimdi tabii ki de çözümlere gelmeden önce yani mama yemesi ve iştahlanması için neler yapabiliriz kısmına gelmeden önce herkesin çok fazla sorduğu bir soruyu yanıtlamak isteriz. Köpeğim dışarı çıkmadan önce mi mamasını yemeli yoksa çıktıktan sonra mı mamasını yemeli? Köpeğin midesi doluyken dışarı çıkarırsam ne olur? Tabii ki de o gece uyuduğu, enerji biriktirdiği, dışarıda biraz hareket etmek isteyecek ve özellikle göğüs geniş kafesli ırklarsa işte Doberman olabilir, Rottweiler olabilir, bir Labrador Retriever olabilir. Bu gibi ırklarda midenin de alanının geniş olmasından kaynaklı mide dönmesi riskleri çok yüksek. Çünkü köpek mamasını yemiş oluyor. Bir güzel şişmeye başlıyor o kuru mamalar midesinde ve daha sonrasında köpek harekete geçtiği zaman ciddi anlamda ufacık bir harekette mesela örneğin bir düşme hareketinde bile midenin ters dönme riski çok büyük olasılık. O yüzden hem sağlığı açısından hem sindirim sisteminin dengelenmesi açısından ilk uyandığında tuvalete çıkarmak önceliğimiz. Ama tabii ki de yine sağlıkla alakalı bir konuya değinecek olursak
olursak da kimi köpek gerçek anlamda gastrit problemi yaşıyor olabilir. Mide rahatsızlığı problemlerinden kaynaklı da otomatik olarak zaten sabah uyandığında bir kusma durumu söz konusu olabilir. Eğer bu tip bir köpeğiniz varsa çok küçük bir miktar, kendi öğününün yarısı kadar bir öğün köpeğinize yedirip o şekilde yürüyüşe çıkarmanız çok daha doğru olacaktır. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Köpeğiniz küçük ırk dahi olsa köpeğinizi dışarı çıkardığınızda daha fazla kayış eşliğinde ve onun hareketlerini biraz daha sınırlı tutacak şekilde hareket ederseniz çok daha sağlıklı bir gezinti ilerlemiş olur. Yani toparlayacak olursak bu kısmı, köpeğinizi aç karnına gezintiye çıkartıp gezinti sonrasında eve geldiğinizde, burası da çok önemli, nabzı düştükten sonra, yani nefesi artık böyle dengeli bir şekilde alıp vermeye başladıktan sonra mamasını yaklaşık bir yarım saat sonra verirseniz sağlıklı bir gezinti ve yeme planı oluşturmuş olursunuz. Şimdi yöntemlerden bir tanesiyle başlayalım. Bazen de problem sadece mama kabı da olabiliyor. Yani biz evet tabaktan yemek yiyor olabiliriz fakat köpeklerin doğalına baktığımız zaman bu onlar için çok saçma gelen bir şey. Sürekli orada stabil duran bir şey ve beyin yaşı yaklaşık 2-3 yaşında olan bir çocuğa eşit bir canlı neden bu sıkıcı mamaları sıkıcı stabil duran bir kabın içinden yesin? Mama kaplarınızı çöpe atıyorsunuz bu saatten sonra. Yani demek istediğimiz bazen burada sorun yemeğin kendisi olmayabiliyor. Evet. Yemeğin sunuluş şekli olabiliyor. Küçük bir çocuk düşünün. Bazı çocuklar seçicidir ve onlara yemeleri için ikna etmek gerekir ya da küçük oyunlar yapmak gerekir. İşte çuf 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 tren geliyor ya da uçak geliyor. Aç ağzını vup 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 gibi yedirilir ki daha istekli ve hevesli ve eğlenerek yesinler. Evet. Aynı şey köpekler için de geçerli. Her ne kadar uçak yapmamıza gerek olmasa bile farklı alternatif yöntemler var. Hareket eklemek aslında burada yapmak istediğimiz veya keşif ve koku yeteneklerini kullanmak. Bu da işte scatter feeding dediğimiz yemeklerini, mamayı her yere saçmak. Evet, çok saçma duyuluyor ama işte kırçıllı bir halınız varsa, o salatamatlar, keçe salatamatlardan varsa veya çim bir bahçeniz varsa bu inanılmaz keyifli ve iştahı gerçekten arttıran aktivitelerden bir tanesidir. Tek yapacağınız gerçekten parça parça evin birkaç yerine o mamayı saçmak. Çünkü ne yapacak bu? Birincisi bir hareketlilik var, bir keşif var. Koklayarak, yani avlanarak bulması gereken bir durum var ve mama kabını da ortadan kaldırmış olan bir yöntem. Yalnız işte bu yöntemde şu soru çok fazla geliyor. Peki köpeğim yerden yeme alışkanlığını kazanmaz mı? Öyle olmuyor çok. Evet. O pek öyle olmuyor yani. Yani sistematik bir şekilde sizden gelen bir şekilde birincisi yemeklerini yiyorlar. Dışarıdaki yerdeki yiyecekleri zaten yememeyi öğrettiğiniz takdirde dediğinizde durmuyorsa o başka bir problem. Burada yemek probleminden bahsediyoruz. Yani iki problemi birbirine karıştırmayın. Bir de zaten bir problemi bir çözelim. Evet. Sonraki probleme bakarız. Aynen öyle. Çözelim. O yüzden ama genel olarak hani bu yöntemi ben kullanıyorum ve hiçbir şekilde köpeklerim dışarıdaki yiyeceklere bakmıyorlar. Buna benzer ve sizin yine hiç efor sarf etmeyeceğiniz bir yöntem de var. Oturduğunuz yerden köpeğinize mama atıyorsunuz. Yerdeki tıkırtı sesleriyle köpek koşuyor, mamayı yiyor. Yerken size geliyor. Tekrar atıyorsunuz. Tekrar geliyor. Bu da ne oluyor? Oturduğunuz yerden köpeğinize gel çalışmış oluyorsunuz ve köpeğiniz oyun eşliğinde o oyunun heyecanına vararak mamayı da keyifle yemiş oluyor. Derken bir avuç, iki avuç mamayı o şekilde köpeğinize aslında yedirebiliyorsunuz. Yani aslında çok fazla alternatif var. Yani o mamayı sıkıcı bir şekilde önlerine sunmak yerine kutunun içinden yedirebilirsiniz. O salatamatlarınız yoksa işte etrafa saçabilirsiniz. Arabul oyunuyla yedirebilirsiniz. En sevdiğimiz öğrencilerimizden bir tanesi var. Onun alıştığı yöntemde televizyonda diğer köpeklerin olduğu videolar açılırsa sadece yiyor. Onun rutini bu şekilde oturmuş ve bu şekilde bir çözüm üretilmiş ve neden olmasın? Şimdi bu kutu dedik, içine saklayın bulsun dedik ama tabii ki de hani siz bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Evet, bu Pandora'nın kutusunu biz nasıl köpeğe bulduruyoruz ve açtırıyoruz? Şimdi zaten köpekler parçalamayı, ava ulaşmayı ve o hedefe ulaştıktan sonra onu keyiflice yemeyi tercih edecekleri için aslında kademeyi zorlaştırıyoruz. Bazen köpekler görmedikleri şeyin peşine gitmeyebilirler. Ne kadar kokularını alsalar dahi buna alışmamış olmalarından kaynaklı. Aslında köpeğinize hem biraz zorluklarla mücadele ettirmeyi hem güzel bir kazanç sonrasında yemek
yemek yemeyi alışkanlık haline getirmiş de oluyorsunuz. Aslında karton kutulara delikler açıp içerisine de mamasını saklayıp içine serpiştirebilirsiniz, kapla da koyabilirsiniz. Köpeğin onu parçaladıktan sonra mamaya erişip kolay bir şekilde yiyebiliyor olması lazım. Bahsettiğimiz şeyler gerçek anlamda hem köpeğe son derece iyi gelen hem de sizi gerçekten zorlamayan yöntemler. O yüzden aslında ilişkimize biraz renk katabiliriz. Bundan çekinmeyelim. Şimdi bunları da yaparken baskı ve köpeği çok fazla zorlayacak şekilde de ilerlememek gerekir. Köpeğin o mamaya ulaşma süreci köpeğin sabrının çok fazla sınanmasıyla olmamalıdır. Yani doğru zorluk seçmek aslında. Yani her köpek kafasını belki bir kutuya sokmak istemeyebilir. Parçalamaya çekiniyor olabilir. Belki diş eti problemi vardır. Ama kendi köpeğinize göre de birazcık deneme yanılmayla bulacağınız yöntemler bunlar. Köpeklerde bazen farklı cisim hassasiyeti ve aynı zamanda ses hassasiyeti gelişebiliyor. Bu durumda da zaten köpek mama kabı eğer metalse özellikle ona yaklaşmayı tercih etmediği için mamayı da reddedebiliyor. O kısmı da bence bir gözden geçirin. Bazı durumlarda mesela köpeklerin veya köpeğinizin çekindiği bir objenin çok yakınında duruyor olabilir mama kabı. O yüzden mutlaka yerini değiştirin, mama kaplarını iptal etmeyi deneyin. Yani bir de böyle deneyin. Şimdi tabii ki de çoğu köpek kuru mamayla besleniyor ve aslında problemin de kaynağı biraz buradan diyebiliriz. Ve köpek de gerçek anlamda bu mamayı yemek istemiyorsa. Artık günümüzde çok fazla seçenek var ki köpeklerde tek tip beslenen canlılar olmadığı da kanıtlandı. Yani gerçekten baktınız, yaptınız, zorladınız olmuyor. Yani bir şekilde köpeğiniz bunu kabul etmiyorsa gerçekten artık mama çeşitliliğinizi değiştirmenizin vakti gelmiştir. Ve aynı zamanda köpeğin doğru beslenmesinin de davranış üzerinde nasıl bir etkisi var? Tabii ki de bomba gibi bir etkisi var. Her şey önce beslenmeden geçiyor. Tıpkı bizlerde de olduğu gibi. Fakat o konuyu hem uzman konuğumuzda hem de daha geniş bir yelpazede işleyeceğiz. Merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda bunu bizle belirtmeyi unutmayın. Evet, geçen hafta gelen işte köpeğim hiç mama yemiyor'nun üstüne çünkü bunu çektik. O yüzden gerçekten okuyoruz tüm yorumları. Ne kadar fazla istekle gelirseniz biz de ona göre kendi bölümlerimizi şekillendiririz diyoruz ve bu haftayı bu şekilde sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen like etmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yani artık hiç videolarımızı like etmiyorsunuz. Gerçekten çok üzülüyoruz ve büyük bir emek harcıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.